Herkese merhaba. Kabala hakkında çok fazla soru aldım ve bu yüzden bu videoyu yani Kabala nasıl başladı e, adlı videoyu çekmeye karar verdim. Kabala'nın merkezinde binlerce yıllık Yahudi mistik akım bulunmaktadır. Bugün pek çok kişi Kabala'yı modern bir fenomen olarak bilse de aslında bu akım çok daha derin ve antik köklere dayanmaktadır. Los Angeles'taki modern Kabala merkezleri yerine tarihsel bir geleneğe bağlı olan kadim bir bilgiden bahsediyoruz. Çok iyi saklanmış bir bilgiden bahsediyoruz. Her ne kadar geçtiğimiz 15-20 yıllık dönemde Kabala pop kültürün bir parçası olsa da aslında kökenleri çok saygıdeğer kadim bilgilere dayanmaktadır. Kabala'nın temelinde ise Zohar adında çok önemli bir eser bulunur. Zohar başka dillere çevrilmiş olsa da uzmanlara göre bu çevrilen dillerde Zohar etkinliğini yitirmekte ve anlam kaymalarına sebep olmaktadır. Zohar, Yahudi mistisizmin en önemli eserlerinden biridir. Bu kitap daha eski Yahudi mistik öğretilerden alınan bilgileri toplar ve yorumlar. Zohar, Tevrat'taki, Tora'daki ayetleri ve Yahudilikteki kavramları daha derin bir mistik bakış açısıyla ele almaktadır. Ancak incelemeler sadece yüzeysel yorumlar değildir. Her ayet, her kelime mistik anlamlarla doludur. Bu anlamların açığa çıkarılmasında en önemli kavramlardan biri de sefirotlardır. Sefirot, Kabala'nın merkezindeki kavramlardan sadece bir tanesidir. Kabala Tanrı'nın insanlarla ve evrenle olan ilişkisini anlamaya çalışan ve anlatmaya çalışan bir öğretidir. Sefirotlar Tanrı'nın farklı yönlerini temsil ederler ve Tanrı'nın bu dünyadaki, bu evrendeki yansımalarını bizlere anlatmaya çalışır, anlamamızı sağlar. Zohar'da her sefirot bir ilahi güç ya da özellik olarak tanımlanmaktadır ve Tanrı'nın evrene nasıl etki ettiğini bizlere açıklamaya çalışır, açıklar. Kabala Tanrı'yı sadece bir varlık olarak değil, aynı zamandaki evrendeki her şeyle ilişki kuran bir güç olarak görmektedir. Zohar, Tanrı'nın sonsuz doğasını anlamaya çalışan bir rehber gibi bizlere yol göstermek için hazırlanmıştır. Sefirotlar Tanrı'nın sınırsız doğasını insana daha anlaşılır, daha uygun, insan beyninin anlayışının kavrayacağı şekilde sunmaya çalışır. Her sefirot Tanrı'nın bir yönünü temsil etmektedir. Örneğin Keter Tanrı'nın idaresini simgelerken binah anlayışı simgelerken anlayışı, Hokma ise bilgeliği temsil eder. Yani bir tarafta akıl, bir tarafta hikmet vardır. Her ikisinin birleşmesinden Keter yani taç ortaya çıkar. Bu da tanrısallığı temsil eder. Kabala'nın Yahudi mistisizminin merkezinde yer alan bu temel öğretileri Tanrı'nın evrenle olan ilişkisini anlamak için bir kapı aralamaktadır bizlere. Zohar'ın rehberliğinde Tanrı'nın yaratılıştaki rolünü, evreni nasıl düzenlediğini ve insanların bu ilahi plana nasıl dahil olduğunu daha derin bir şekilde keşfedebiliyoruz Kabala ile beraber. Kabala sadece bir inanç sistemi değil, insanın Tanrı ile olan ilişkisini yeniden şekillendiren çok derin bir manevi yolculuktur. Bu konuda e, araştırmalar yapan, bu konuda çalışan birçok uzman e, kendilerini dış dünyadan soyutlamışlardır. Peki Sefirot nedir? Şimdiye kadar Sefirotlardan bahsettik. Sefirot nedir? Kabala'nın en temel kavramlarından biri olan Sefirotlar, Tanrı'nın evrene ve insanlığa farklı yönleriyle nasıl etki ettiğini anlamamıza yardımcı olan ilahi güçlerdir. Kısaca her bir sefirot
Tanrı'nın farklı bir yönüyle etkileşim kurmanın bir yoludur. Kabala, Tanrı'nın bilinmez ve sonsuz doğasını anlamak için sefirotları kullanır. Zohar bu sefirotlar aracılığıyla İncil'deki Tevrat'taki, Tora'daki sembolleri, hikayeleri ve Yahudilikteki kavramları yeniden mistik bir bakış açısıyla yorumlamaktadır. Zohar'da her bir sefirot Tanrı'nın bir niteliğini temsil eder. Örneğin Keter, Tanrı'nın iradesini simgelerken Binah ve Hokma sırasıyla anlayış ve bilgilik olarak bilinir. Zohar, İncil'in, yine yanlış söyledim, özür dilerim, Tevrat'ın, Tora'nın hikayelerini bu sefirotların gözünden yeniden ele alır, mistik derinlikler sunar. Tanrı'nın insanlarla ve evrenle olan ilişkisi sefirotlar aracılığıyla açıklanmaktadır. Zohar 13. yüzyılda Kuzey İspanya'da yazıldı. Bu dönemde Yahudi mistisizmi hem entelektüel merakın hem de dini coşkunun yoğun olduğu bir dönemde gelişmiştir. İspanya, Yahudi düşünürlerin Yunan felsefesiyle tanıştığı entelektüel tartışmaların hüküm sürdüğü bir kültüre ev sahipliği yapıyordu. Bu dönemde Yahudi filozof Maimonides ya da diğer adıyla Rambam öğretileri de Maimonides'in öğretileri de Yahudi düşüncesi üzerinde çok büyük etki bırakmaktaydı ve bırakmıştı. Maimonides Tanrı'nın bilinmez olduğunu ve insan aklıyla tam anlamıyla kavranamayacağını savunan bir felsefi yaklaşıma sahipti. Ancak Kabala Tanrı'nın birden fazla yönü olduğunu ve bu yönlerin sefirotlar aracılığıyla anlaşılabileceğini savunarak mistik bir çözüm sundu. Böylece Tanrı'nın sonsuzluğu ve insanla olan ilişkisi arasında bir köprü kurulmuş oldu. Çünkü ondan önce uzmanlara göre hala insanla Tanrı arasında çok fazla boşluk vardı. Fakat Kabala'yla bu boşluklar kapanmış oldu. Kabala'ya göre Tanrı'nın sınırsız olan kısmı Ein Sof, yani kutsal ruh olarak bilinir ve tamamen bilinmezdir. Ancak sefirotlar Tanrı'nın daha sınırlı yönlerini temsil eder ve insanın Tanrı ile olan ilişkisini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Zohar bu öğretilerin merkezinde yer alır ve Tanrı'nın dünyayı nasıl yönettiğini, insanlarla nasıl etkileşim kurduğunu, nasıl iletişim kurduğunu sefirotlar üzerinden bizlere açıklar. Zohar'da sefirotlar sadece Tanrı'nın niteliklerini değil, aynı zamanda evrendeki düzeni ve dengeyi de temsil eder. Her sefirot diğer sefirotlarla bir denge içinde olmalıdır. Merhamet, adaletle dengelenmelidir. Eğer bu denge bozulursa kozmik düzen tehlikeye girer ve her şeyin dengesi kaçabilir. İşte sefirotların bu dengeyi sağlamadaki rolü Kabala'nın mistik dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Sefirotların her biri insanın ruhsal yolculuğuna yükselmesi gereken aşamalar olarak da görülür. İnsan bu aşamalardan geçerek Tanrı'nın ilahi ışığını anlamaya ve ona daha yakın olmaya çalışır. Bunu yaparken de Kabala'dan ve sefirotların her birinden yardım ve destek alır. Bu mistik yolculuk Zohar'ın en derin temalarından birini bizlere sunmaktadır ve sefirotlar aracılığıyla insanın Tanrı ile bağlantı kurmasının yollarını insanlara sunmaktadır. Sonuç olarak sefirotlar sadece Tanrı'nın dünyayla nasıl ilişki kurduğunu
değil, aynı zamanda evrenin işleyişini ve insanın ruhsal gelişimini de bizlere anlatmaktadır. Zohar bu öğretileri derinlemesine açıklayarak Yahudi mistisizminin temel taşlarından biri olmuştur. Bu kavramlar Kabala'nın sınırlarını anlamak için bizlere çok güzel bir rehberlik sunar. 13. yüzyılda Kuzey İspanya Yahudi entelektüel yaşamının önemli bir merkezi haline gelmişti. İber Yarımadası. Bu dönemde Yahudi düşünürler Yunan felsefesinin etkisiyle de tanıştı. Avrupalı düşünürlerin Yunan felsefesiyle Aristo, Eflatun yani Plato ve Sokrates'le tanışması gerçekleştirdikleri Haçlı seferlerinden sonra olmuştur. Müslüman ve Orta Doğu'daki düşünürlerin katkısı bu işte çoktur. Bu entelektüel ortamın en etkili isimlerinden biri Yahudi filozof ve hekim olan Rambam yani Meymonides'ti. Meymonides Yahudi felsefesine getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla bilinmekteydi ve onun çalışmaları Kabala üzerinde de derin etkiler bırakmıştı. Rambam yani Maimonides en önemli fikirlerinden biri Tanrı'nın doğasının tamamen bilinmez olduğuydu. Ona göre insanlar Tanrı'nın ne yaptığını anlayamazdı ve sadece Tanrı'nın ne yapmadığını kavrayabilirlerdi. Bu görüş Tanrı'nın sınırsız ve insan aklıyla tamamen kavranamayacak kadar yüce olduğunu ifade etmekteydi. Meymonides'e göre de ispatlamaktaydı. Maimonides bu düşüncesini Aristo ve diğer Yunan filozofların etkisi altında geliştirmişti. Az önce bahsetmiş olduğum gibi Avrupalıların yani Orta Çağ'daki Avrupalıların Yunan filozoflarıyla tanışması Müslüman düşünürlerin, filozofların yardımıyla olmuştur. Meymonides'e göre Tanrı ile ilgili her bilgi sınırlıdır. Tanrı'nın eylemlerini doğrudan gözlemleyemeyiz ya da anlayamayız. Bunun yerine Tanrı'nın ne yapamadığını ya da ne olmadığını anlayarak onun gizemine daha yakından göz atmış olabiliriz. Onun gizemine biraz daha yakınlaşabiliriz. Bu görüş Yahudi düşünce dünyasında büyük bir entelektüel dönüşüme yol açtı ve Tanrı'ya dair mistik yorumlarla çatışır gibi görünüyordu. Ancak Kabala'nın mistik öğretileri Rambam'ın, Meymonides'in bu entelektüel yaklaşımına mistik bir çözüm sunmuştu. Kabala Tanrı'nın tam anlamıyla bilinmez olduğunu kabul ediyordu. Fakat Tanrı'nın farklı yönleri olduğunu savunmaktaydı. Bu yönler sefirotlar aracılığıyla insanlara açılmıştı. Kabala'nın Sefirot doktrini Tanrı'nın sınırsız ve bilinmez doğasını kısıtlamış ve insanlarla etkileşime girebilecek çeşitli yönlere bölmüştü ve bölüyordu. Bu sefirotlar Tanrı'nın insana daha anlaşılabilir gelen yönleridir ve insanlar bu sefirotlar aracılığıyla Tanrı'nın etkilerini görmektedir. Kabala'ya göre Tanrı'nın saf hali yani Ein Sof, en yüce ruh tamamen bilinmezdir. Bilinmesi imkansızdır. Tanrı'yı anlamaya yönelik bir köprü işlevi görür sefirotlar. Böylece Meymonides'in Tanrı'nın bilinmezliği üzerine kurduğu entelektüel doktrin ile Kabala'nın mistik öğretileri bir dengeye oturmuş olur. Kabala Tanrı'nın yüceliği ve bilinmezliği ile onun insanlarla olan ilişkisini uzlaştırmayı amaçlar. Maimonides Tanrı'nın insanla doğrudan bir ilişkisi olduğunu reddederken Kabala Tanrı'nın farklı yönleriyle insanı manevi bir bağ kurabileceğini öne sürmektedir. Bu mistik bağlantı hem Rambam Meymonides'e
entelektüel yaklaşımını hem de Kabala'nın derin manevi öğretilerini bir araya getirmektedir. Sonuç olarak Maimonides'in entelektüel yaklaşımı ve Kabala'nın mistik yorumları Yahudi düşüncesinde iki farklı ama birbirini tamamlayan yollar olarak ortaya çıkmıştır, varlığını korumaktadır. Maimonides, Tanrı'nın eylemlerini anlamalarının mümkün olamayacağını söylerken, Kabala, Tanrı'nın farklı yönleriyle nasıl bağlantı kurabileceğini bizlere açıklar. Böylece Yahudi mistisizmi entelektüel düşünceyle harmanlanarak daha derin bir anlam kazanmaktadır. Maimonides bazı eylemlerin anlamanın imkansız olduğunu söylerken, Kabala insanların bunu anlayabilmesi için sefirotların kullanılabileceğini bizlere söyler. Yani ikisi birbirinin devamı olarak anlaşılabilir. Kabala'nın merkezinde kadim Yahudi mistik bir akım bulunmaktadır. Bunu zaten daha önce de belirtmiştim. Bu Zohar adlı kitap yine uzmanların söylediklerine göre İspanyolcaya, Arapçaya, Latinceye, İngilizceye, Fransızcaya ve daha birçok dile çevrilmiş olmasına rağmen pek kabul görmemektedir. Bunun da sebebi bu dillerde İbranice anlatılabilecek veya anlatılan olaylar veya yorumlar, hükümler diğer dillere tercüme edildiklerinde anlam kaymasına girmektedir. Anlam kayması oluşmaktadır ve gerçekten de kendi dillerini anlatmak istediklerini anlatamaz hale geliyor. Geldiği söylenmektedir. İbranice, klasik İbranice'den okumanın yararını da şöyle açıklarlar. İki tane İbranice veya işte Talmud olduğu söylenir, Tora olduğu söylenir. Bunlardan bir tanesi Kudüs, diğeri Babil Talmud'dur. Bir tanesi İbranice yazılmışken diğeri Aramice yazılmıştır. Aramice çok zengin bir dil olduğu için bir paragraflık, tabii biraz abartarak söylüyorum, bir paragraflık bir anlatıyı sayfalarca yazabilirsiniz ve ancak öyle anlatabilirsiniz. Bu yüzden de bazı anlam kaymalarına sebep olabilir. Zohar, sefirot kavramını bir mistik bağlamda geliştirir ve bizlere sunar. Her sefirot Tanrı'nın bir yönünü temsil eder ve bu yönlerle insanlar arasında yaşayan organizmalarla, evrenle bir köprü kurar. Sefirotlar hiyerarşik bir düzende sıralanmıştır. Her biri Tanrı'nın farklı gücünü temsil ettiğini, farklı bir karakterini temsil ettiğini söylemiştik. Tanrı'nın saf iradesinin de Ein Sof olarak karşımıza çıktığını söylemiştik. Hemen altında bina, anlayış ya da akıl dediğimiz bina ve hokma, yani bilgelik yer almaktadır. Bunların ikisinin birleşimi bir üçgen oluşturur. En tepede de Ein Sof, yani Keter oluşur. Ein Sof'a ulaşılır. O da Keter'de taç demektir. Yani başa giyilen taç. Bu sefirotlar Tanrı'nın evrene nasıl müdahale ettiğini insanlara anlatmak için önemli bir noktayı bizlere gösterir. Zohar, Tevrat'taki birçok hikayeyi sefirotlarla ilişkilendirerek bu hikayelere yeni mistik anlamlar yükler. Örneğin yaratılış hikayesi sefirotlar aracılığıyla Tanrı'nın yaratılış sürecine nasıl şekil verdiğini bizlere açıklamaya çalışır, açıklar. Kabala'ya göre sefirotlar dengeli bir yapıda bulunurlar ve evrendeki dengeyi sağlarlar. Bunu şöyle açıklayabilirim. Ne kadar iyilik varsa kötülük de o kadar vardır. Ne kadar ışık varsa o kadar gölge vardır. Biz ışık olmadan karanlığın ne olduğunu bilemeyiz. Örneğin haset, yani merhamet ve gevura
adalet, karşıt güçler olarak yer alır sefirotlarda. Ve bu iki güç Tanrı'nın dünya üzerindeki adalet ve merhamet arasındaki dengeyi nasıl sağladığını bizlere çok açık bir şekilde gösterir. Eğer bu denge bozulursa evrende kaos ortaya çıkar. Sefirotların her biri aynı zamanda insanın manevi yolculuğunda ilerlemesi gereken aşamaları da temsil eder. İnsan sefirotlar aracılığıyla Tanrı'nın ilahi ışığını anlayabilir. Ama bunu anlayabilmesi için de sefirotlar arasında çok fazla yolculuk yapması gerekmektedir. Ve bu sayede Tanrı'ya yakınlaşabilir. Bu yolculuk insanın ruhani gelişimiyle bağlantılıdır ve Kabala'ya göre manevi olarak yükselen her insan Tanrı'nın ışığına bir adım daha yaklaşmaktadır. Şimdi bu İslam tasavvufunun belli noktalarıyla örtüşmektedir. Biraz daha ilerleyen videolarda, başka videolarda ileride bunları açıklayacağım. Sonuç olarak Zohan ve Sefirotlar sadece Tanrı ile olan ilişkimizi değil, aynı zamanda evrenin işleyişini, insanın ruhani gelişimini anlamamıza da yardımcı olur. Tanrı'ya yaklaşma yolunda yani bu yolculukta bir harita gösterir. Bu kavramlar Kabala'nın temel taşlarıdır ve Yahudi mistisizmin derin dünyasını bizlere oluşturur. Maimonides Yahudi düşüncesinin en önemli filozoflarından biri ve onun Tanrı anlayışı oldukça farklı. Maimonides'e göre Tanrı'nın ne yaptığını anlamak hiçbir zaman mümkün değil. Ancak Tanrı'nın ne yapmadığını bilebiliriz. Tanrı'nın insan aklıyla kavranamayacağını, bunun çok zor olduğunu, insan aklının buna, insan zekasının buna hiçbir zaman izin vermeyeceğini dile getirir. Başka bir deyişle Tanrı'nın eylemlerinin doğrudan bir etkisi olduğunu varsaymamalıyız der. Tanrı'ya entelektüel bir yaklaşım geliştirmeliyiz'i savunur. Bu entelektüel yaklaşım Yunan felsefesinden de çok derin izler taşımaktadır. Ama sadece bu değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki Yahudi anlayışı ve Müslüman anlayışın da izlerini taşır. Aristo gibi büyük filozofların Tanrı'yı kavrama yolundaki fikirlerinden çok etkilenmişti Maimonides. Maimonides'in felsefesi Tanrı'nın doğrudan eylemlerinin insan yaşamı üzerindeki bir etkiye sahip olup olmadığını sorguluyordu. Ona göre Tanrı'nın tüm hareketleri insanlar tarafından anlaşılamaz ve yorumlanamazdı. Fakat bu entelektüel görüş Hristiyan Avrupa'daki dini coşkuyla büyüyen Yahudi toplulukları üzerinde büyük bir ikilem yarattı. Hatta hem Yahudiler hem de Hristiyanlar arasında büyük derin çukurlar açtı. Yahudiler Tanrı'nın doğrudan bir etkisinin olduğuna ve hayatlarındaki her olayda Tanrı'nın müdahalesinin bulunduğuna inanıyorlardı. Fakat şimdi karşılarına Maimonides'in yaklaşımı çıkmıştı. Bu inanç günlük yaşamın her anında Tanrı'nın varlığını hissetmek üzerine kuruluydu. Ancak Maimonides'in düşüncesi Tanrı'nın insan yaşamına doğrudan müdahalesinden ziyade daha soyut ve anlaşılmaz bir varlık olduğunu öne sürüyordu. Daha komplike, daha indirekt bir ilişki içindeydi insanla Tanrı Maimonides'e göre. Kabala ise bu entelektüel ve dini yaklaşım arasındaki ikilemi çözmek için mistik bir cevap sundu o zamanın insanlarına. Kabala'ya göre Tanrı'nın sınırsal ve bilinmez bir doğası vardı. Bu doğaya, ki bu tamamen Maimonides'in söyledikleriyle uyuşuyordu. Fakat uyuyordu. Bu doğaya Ein Sof deniyordu. Ein Sof Tanrı'nın tamamen bilinemez ve sınırsız yönünü ifade etmekteydi. İnsanlar Ein Sof ile doğrudan etkileşime giremezler. Çünkü bu insanın kavrayışının çok ötesinde. Ancak Kabala Tanrı'nın daha
anlaşılabilir kısmıyla, yani Sefirot adı verilen 10 farklı yönüyle etkileşime girebileceğimizi savunmaktaydı. Yani insanların bu 10 farklı sefirotla iletişime girebileceğini, bu şekilde Tanrı'ya ulaşabileceğini savunmaktaydı. Sefirotlar Tanrı'nın belli yönlerini oluşturuyorlardı. Bu yönler aracılığıyla insanlar Tanrı'nın dünyaya, evrene, insanlara, tüm yaşayan organizmalara nasıl etki ettiğini anlatmaktaydı. Maimonides'in Tanrı insan yaşamına doğrudan müdahale etmediği görüşüyle bu durumda örtüşmekteydi. Yani Kabala hem Maimonides'in hem de Orta Çağ İspanya'sında veya Orta Çağ'da yaşayan Yahudilerin düşüncelerine, o kadim eski inançları arasında bir köprü yaratmıştı. Kabala, Maimonides'in entelektüel yaklaşımı ile Yahudi halkının Tanrı'ya olan kişisel ilişkisini birleştirmişti bu sayede. Ein Sof'un kavranamaz doğasını kabul ederken sefirotlar aracılığıyla Tanrı'nın çeşitli yönleriyle etkileşim kurabileceğimizi gösterdi. Bu şekilde Maimonides'in Tanrı'nın bilinmezliğine yönelik düşüncesi Kabala'daki mistik anlayışla tamamlanmış oldu. Yani bu yapbozun bir parçası veya orada eksik parçası bu şekilde tamamlanmış oluyordu. 13. yüzyılın Kuzey İspanyası Yahudi mistisizmin yeniden doğuşuna tanıklık eden önemli bir dönemde. Bu dönemde Kabala Yahudilik içinde derin bir mistik akım olarak şekillenmeye başladı. Küçük bir grup düşünür Yahudi metinlerini daha derin bir şekilde anlamaya ve yorumlamaya çalıştı. Bu düşünürler arasında en dikkat çeken isimler Nahmanides ve Zohar'ı derleyen Moshe de Leon'du. Zohar, Tevrat'ın derin anlamlarını, özellikle de Yahudilikteki gizemli bölümleri açıklamaya odaklanmıştı. Yaratılış hikayesi, Ezekiel'in arabalı vizyonu gibi zor anlaşılan ve derin sembollerle dolu bölümler Zohar'ın temel ilgi alanıydı. Bu tür mistik anlatılar Yahudi ruhbaniyetinin ve inançlarının derinlemesine anlaşılması için bir kapı aralamıştı. Zohar sadece bir kitap değil, bir yaşam rehberi olarak kabul ediliyordu. Tevrat'ın Tevrat'ın sembolizmi üzerine odaklanan bu eser Kabala'nın temel taşlarından bir tanesi haline geldi. Özellikle yaratılışın mistik sırları, Tanrı'nın evreni nasıl yarattığı ve insanlarla nasıl iletişim kurduğu gibi konular Zohar'ın derinlemesine işlediği temalardı. Ancak Zohar'ı okuyanlar başlangıçta çok sınırlıydı. Gerçekten Zohar'ı okumak, Zohar'ı anlamak ve Zohar üzerine çalışmak insan doğasını gerçekten zorlar. Kabalisti ve bunlarla çalışan insanlar başta, yani Zohar'la çalışan insanlar başlangıçta çok sınırlıydı. Kabalistik metinler çok karmaşık ve tehlikeli olarak görülüyordu. Birçok insan bu metinlerin insan zihnini zorlayabileceğine ve hatta okuyanları deliliğe sürükleyebileceğine inanıyordu. Ki bu günümüzde de çok geçerli. Çok fazla okuma ve çok fazla derin bilgiye sahip olmayı gerektiriyor. Bu korkular nedeniyle Zohar ve diğer kabalistik eserler sadece belirli bir grup bilgenin erişimine açıktı. Kabalistik düşünceye dair bu gizlilik İspanyol Engizisyonunun etkileriyle daha da belirgin hale geldi. Engizisyon, Yahudiler ve Yahudi mistisizmi üzerine büyük bir baskı
kurmuştu. Zohar özellikle İspanyol Engizisyonundan yaklaşık 60 yıl sonra yeniden ilgi görmeye başladı. Burada insanların tekrar bu Zohar'ın sayfaları arasında bir şeyler aradığını gösterdi bizlere. O dönemdeki Yahudi toplumları sürgün ve zulüm karşısında mistik bilgiye daha fazla ihtiyaç duydular. Bu mistik bilgi onlara, o Yahudilerin ezilen, öldürülen Yahudilere bir umut verdi. Moshe de Leon bölümlerin derlemesini ve bunları yazıya geçirmekle birlikte Zohar zamanında mistisizmin en önemli eserlerinden biri haline getirdi Zohar'ı. Kabalistik düşünce Yahudi toplumlarının daha geniş bir toplumlarında daha geniş bir kabul görmeye başladı. Zohar'ın temel felsefesi sadece Tanrı'nın bilinmez doğasıyla değil, aynı zamanda insanın Tanrı ile nasıl bağlantı kurabileceğini de gösteriyordu. Ve bu yüzden de insanlar konuyla ilgili çok ilgiliydi. Zohar'ın etkisi sadece Yahudi mistisizmiyle sınırlı kalmadı. Zamanla diğer kültür ve dinlerde de yankı buldu. Özellikle Kabala'nın sonraki nesillerde gelişimi Zohar'ın bu mistik temellerine dayanmaktaydı. Bu metin Tanrı'yı ve evreni anlamak isteyenlerin elinden düşmeyen bir rehber haline geldi. 16. yüzyılda İspanyol Engizisyonunun Yahudi toplulukları üzerinde etkileri hala devam ediyordu. Yahudiler derin bir kimlik ve manevi kriz yaşamaktaydı. Bu stresin altında yaşamak zorunda kalmışlardı. İspanya'dan sürülen Yahudiler sürgünün getirdiği acıyla geçmişe odaklanmıştı. Bu dönemde Safed adlı küçük bir kasabada Kabala'nın tarihinde devrim yaratacak bir isim ortaya çıktı. Bu isim Kabala tarihine altın değil elmas harflerle işlendi. Bu kişinin ismi İshak Luria idi. İshak Luria, Kabala'nın temel metni olan Zohar üzerinde derinlemesine çalıştı ve bu mistik öğretinin daha önce görülmemiş bir biçimde yeniden yorumlanmasını sağladı. İshak Luria üzerine yeni bir video hazırlığı içindeyim. Onu da buradan sizlerle paylaşmak isterim. Luria'nın anlayışına göre Kabala sadece Tanrı'nın sefirotları aracılığıyla evrene nasıl hükmettiğini açıklamakla kalmıyordu. Burada Luria şunu söylüyor, aynı zamanda evrenin yaratılışı ve insanın bu yaratılışla olan ilişkisi hakkında da çok derin mistik bir mesaj sunuyordu bizlere. Luria dünyanın başlangıçta mükemmel bir kap olarak yaratıldığını, ancak bu kabın parçalanıp dağıldığını ve insanların bu parçaları toplamakla sorumlu olduğunu öğretti. Yani bilgi kristal bir vazo gibiydi, yukarıdan düştü ve her yere dağıldı. Ve küçük toplumlar, en küçük toplumlara bile zerreleri düştü ve bunları toplamak, yani bunları tekrar bir yere getirmek insanların göreviydi. Luria'ya göre bu mistik kıvılcımlar olarak ortaya çıktı, ateş kıvılcımları. Evrenin bir parçası olarak ilahi ışığın yardımıyla bu bilgiler toplanabilirdi. Ancak bu kıvılcımlar evrenin ilk yaratılışında meydana gelen kozmik bir olay nedeniyle dağılmıştı. Luria'nın öğretisi insanların her bir iyi davranış ve ibadetle bu kıvılcımları topladığını ve evreni tekrar mükemmel hale getirmek için çalıştıklarını ileri sürmektedir. Bu kıvılcımları toplamak için yapılan her iyi iş evrenin onarılmasına bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyordu. Luria'nın bu mistik anlayışı Yahudiliğe yeni bir yön verdi. Artık geçmişin acılarına odaklanmaktan ziyade geleceğe yönelik bir umut ve kurtuluş vizyonu ortaya çıktı.
İnsanlar sadece bireysel kurtuluş için değil, tüm insanlığın ve evrenin kurtuluşu için çalışmaya başlamışlardı ve çalışıyorlardı da. Luria'nın bu yeni Kabala anlayışı Yahudi topluluklarında büyük bir ilgi gördü. Luria hayatının büyük bir kısmını ailesinden uzak, karısından ve çocuklarından uzakta Mısır'da Nil Nehri'nin üzerinde küçük bir adada geçirdi. Zohar üzerine çalışarak. Bununla ilgili videoyu da yaptığımda sizlerle paylaşacağım. Özellikle Tikkun Olam adı verilen dünyayı onarma kavramı Luria'nın öğretilerinin merkezinde yer almaktaydı. Tikkun Olam insanın dünyadaki kötülükleri düzeltmek, kıvılcımları toplama ve evreni tekrar bir bütün haline getirme görevini temsil etmekteydi. Her bir ritüel, dua ve davranış bu ilahi görevin bir parçası olarak görülüyordu. Bunu temel alırsak tüm savaşların bittiği, bilimin öne çıktığı ve bilimle Tanrı anlayışının bir araya getirilebileceğini savunabiliriz. Bu inancı temel alırsak. İshak Luria'nın Kabala anlayışı Yahudi ritüel ve ibadetlerinde de büyük bir değişim getirdi. Örneğin Şabat kutlamaları sırasında gerçekleştirilen Kidduş gibi günlük ritüeller artık sadece dini görevler olarak değil, kıvılcımları toplamanın ve evreni onarmanın bir parçası olarak görülmeye başladı. Bu mistik anlamlar Yahudi ibadetine daha derin bir boyut kazandırmıştı. Luria'nın öğretileri sadece Safed'de değil, Yahudi dünyasının dört bir yanında hızla ama çok hızlı bir şekilde yayıldı. Yahudiler bu mistik yeniden doğuş sahibi, özür dilerim, Yahudiler bu mistik yeniden doğuş sayesinde dinlerine yeniden can ve anlam kattılar. Luria'nın Kabala'yı yeniden yorumlayışı Yahudiliğin sadece geçmişle sınırlı olmadığını, geleceğe yönelik bir umut ve kurtuluşun da kapısını araladığını Yahudilere gösterdi. Sonuç olarak İshak Luria Kabala'nın yeniden doğuşunu sağlayarak Yahudiliğin mistik geleneğine yeni bir soluk getirdi. Onun öğretileri Tanrı'nın dünyaya nasıl müdahale ettiğini ve insanın bu ilahi düzeni nasıl onarabileceğini açıklayan derin bir mistik felsefeydi. Luria'nın bu devrim niteliğindeki görüşleri sadece Yahudi mistisizmi üzerinde değil, tüm Yahudi anlayışını, tüm Yahudi yaşamı ve ibadeti üzerinde çok kalıcı bir etki bıraktı. İshak Luria'nın mistik öğretisinde her yapılan iyi iş evrenin onarılmasına katkı sağlayan bir adım olarak görülüyordu. Luria'ya göre bu dünyada yaptığımız her iyi davranış kaybolan ilahi kıvılcımlardan birini geri kazanmamıza yardımcı oluyordu. Biz yine Luria'ya göre veya Luria öğretisine göre insanın cennetten düşmesiyle beraber bu bilgileri kaybettiğimize inanıyoruz. Yani temel alındığında Luria'nın öğretileri bizlere bunu gösteriyor. Bu kıvılcımlar Tanrı'nın ilahi ışığının parçalarıydı ve bizler onları topladıkça kurtarıcıya, gelecek olan Mesih'e bir adım daha yaklaşabiliyorduk. Luria'nın öğretileri günlük Yahudi ibadetlerinde de yeni bir anlam kazandırdı. Örneğin Kidduş kadehini tutma şekli bile Tanrı'nın ismini yüceltmenin ve kıvılcım toplamanın bir yolu haline geldi. Bu ritüel sadece bir dini görev olmaktan çıkıp mistik bir anlam taşıyan bir eyleme dönüştü. Bu insanın Kidduş kadehini doğru şekilde tutması, Tanrı'nın ismini yeryüzünde açığa çıkararak evrenin ilahi dengesini yeniden
kurmaya yardımcı olduğu inancı çok hızlı bir şekilde yayılmıştı. Bugün hala Yahudilerin uyguladığı birçok gelenek İshak Luria ve onun mistik anlayışını takip eden öğrencileri tarafından geliştirilmiştir. Luria'nın öğretisi sadece dini ritüellerde değil, günlük yaşamın her alanında kendini gösteriyordu. Luria hayatı boyunca sadece öğrencilerine ders verdi. Hiçbir zaman bir eser yazmadı, fakat öğrencilerinden bir tanesi Haim Vital Luria'nın öğretilerini bir kitap haline getirdi. Her davranış ilahi düzenin yeniden kurulmasına katkıda bulunabilirdi. Bir dua, bir iyilik veya doğru zamanla yapılan bir ibadet, Tanrı ile insan arasındaki mistik bağı güçlendirmenin bir yolu olarak kabul ediliyordu. Yine doğru zamanda yapılan adaleti de ilerideki videolarda açıklayacağım, belli günler, belli saatlerde. Luria ile birlikte Yahudilik geçmişte yaşanan acılara ve sürgünlere üzülmek yerine geleceğe umutla bakan bir dine dönüşmüştü. Luria'nın vizyonu Yahudilere Mesih'in geleceği ve kurtuluşun yakında olduğuna dair güçlü bir inanç verdi. Bu inanç sadece bireysel kurtuluşu değil, tüm evrenin ilahi dengesine katkıda bulunmayı hedeflemekteydi. Burada ulusal barıştan veya toplumsal yani küçük bir toplumda olan barıştan değil, tüm dünyayı kaplayacak bir barıştan söz ediyoruz. Luria'nın anlayışına göre. Her bir iyi iş, her bir ritüel Mesih'in gelişini bir adım daha yaklaştıran bir araç haline geldi Luria'nın yaklaşımıyla beraber. Bu öğretinin etkisi Yahudilerin günlük ritüellerinde ve ibadetlerinde hala hissedilebiliyor. Örneğin Kabala, Şabat ayini, Şabat ayini, Şabat'ın karşılanması sırasında yapılan dualar sadece Şabat'ın kutsallığını değil, aynı zamanda kıvılcımları toplamanın ve evreni onarmanın bir parçası olarak görülüyor. Yahudi yaşamına dair de birçok anlam kattığını görüyoruz. Luria'nın Kabalası sadece geçmişle ilgili değil, sonuç olarak geleceğe de bir umutla bakılmasını sağlamıştı. Bunun dışında bu mistik düşünce Yahudilikte toplumsal dayanışmayı ve manevi sorumluluğu da güçlendirmiş oldu. Herkes dünyanın iyiliği, Tanrı'nın ilahi ışığının yeniden insanları bir araya getireceğini, Tanrı'nın ilahi ışığının kıvılcım toplamalar sayesinde tekrar birleştirilebileceğini ve bunu yaparken de herkesin bir şekilde iyilik yapmasını ve bu şekilde bu ışığın tekrar onarılabileceği iddiasını güçlendirdi ve Yahudilerin hayatına soktu. Sonuç olarak Luria'nın Kabalası sadece ibadetlerin değil, günlük hayatın her anının ilahi bir anlam taşıdığı bir sistem yarattı. Öğrencilerinden Haim Vital yine bu iyilik olayını şöyle anlatır. Haim Vital bir Müslüman kumaşçının yanında çalışır çırak olarak. Fakat hiçbir zaman konuşmaz çalışırken. Birisi selam verir, selamı da almaz. Çünkü vereceği selamın işten kaytarmak olarak görür ve haksız kazanç elde ettiğini savunur ve bu yüzden de hak etmediği bir kazanca sahip olmamak için de hiç kimsenin selamını almadığını anlatır Haim Vital. İshak Luria'nın Kabala'ya getirdiği yenilikler ve mistik öğretiler 16. ve 17. yüzyıllarda
Yahudi dünyasında büyük bir popülarite kazandırdı. Kabala sadece seçkin bir grubun değil, geniş Yahudi topluluklarının ilgisini çekmeye başladı. Ancak bu mistik öğretiler zamanla büyük bir krize yol açtı. 17. yüzyılda karşımıza İzmir doğumlu Sabbatai Sevi adında bir adam ortaya çıkarak çıkıyor. Mesih ve Mesih olduğunu iddia ediyor. Zevi ya da Sevi, eğer Zivi diye okursak İbranice'de bu geyik anlamına gelir. Zevi'nin ya da Sevi'nin sahte Mesih olarak ortaya çıktığını savunan da çok fazla araştırmacı vardır, tarihçi vardır. Yahudilik tarihindeki en büyük krizlerden birine yol açmıştır. Sabbatai Sevi, Yahudi halkı arasında büyük bir umut dalgası yarattı. Sürgündeki ve zulüm gören Yahudi toplulukları Mesih'in geleceğine dair derin bir inanca sahiptiler o zamanlar. Ve yapılan hesaplamalar, gematria ilmi, yani bir çeşit ebced hesabı oluyor, 1666'yı gösteriyordu. Zevi'nin ortaya çıkışı bu umutları daha da güçlendirdi. O kendisinin Mesih olduğunu ve Yahudileri kurtaracağını iddia etti. Kabala'nın mistik öğretilerini kullanan Sevi, ilahi kıvılcımları toplamanın ve dünyayı kurtarmanın lideri kurtaracak olan lider olduğunu savundu. Sevi'nin Mesih olarak kabul edilmesi Yahudi topluluklarında büyük bir heyecan yarattı. Pek çok insan Sevi'nin liderliğinde kurtuluşun yakında gerçekleşeceğine inanıyordu ve bu yüzden de çok fazla takipçiye çok yakın kısa zamanda sahip oldu Sevi. Ancak Sevi'nin iddiaları gerçeklerden uzak gibi göründü insanlara da ilerleyen zamanlarda. Onun Mesihlik iddiası Yahudi toplumunu bölmeye ve krize sürüklenmesine sebep oldu. Yahudiliğin temel inançları sarsıldı ve insanlar bu yeni Mesih'in gerçekten Yahudileri kurtarıp kurtaramayacağı konusunda büyük bir belirsizlik içindeydi. Ancak bu büyük umutlar trajik bir şekilde sona erdi. 1666 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından tutuklanan Sabbatai Sevi, Yahudilerin beklediği kurtarıcı olmadığını kanıtladı. Daha sonra da Müslümanlığa geçti. Sabbatai Sevi, İzmir'de Foça limanından İstanbul'a yola çıktı. Bir süre Çanakkale'de kaldı. Osmanlılar tarafından ölümle tehdit edildi. Sevi, Mesih olduğunu iddia etmek yerine İslam dinine geçtiğini duyurdu. Bu olay Yahudi topluluklarında büyük bir şok etkisi yarattı. Sevi'nin İslam'a geçmesi, onun sahte bir Mesih olduğunu olduğu konusunda kendi taraftarlarını da kendi taraftarı olan insanları da şoka uğrattı ve bölünmelerine sebep oldu. Yahudilikte çok derin bir krize sebep oldu. Sadece Yahudilikte değil, kendisini takip edenler, takipçileri tarafından da bazı bölünmeler yaşandı. Sabbatai Sevi'nin düşüşü Yahudi topluluklarında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Yahudiler uzun yıllardır bekledikleri Mesih'in bir sahtekar olup olmadığı konusunda ikileme düşmüştü. Sevi'nin takipçileri büyük bir inanç krizine girdiler. Kabala'ya duyulan güven de büyük oranda sarsıldı. Sevi'nin mistik öğretileri, manipüle edişi, Kabala'nın değerini sorgulatmaya başladı Yahudi toplumu içinde. Bu olay sadece Sevi'nin takipçileri arasında değil, genel olarak Yahudi toplumunda büyük bir kırılmaya neden oldu. Kabala'nın öğretileri, özellikle Zohar'ın mistik yorumları sorgulanmaya başladı. Kabala'ya olan güven azaldı ve birçok Yahudi mistik öğretilere daha şüpheci yaklaşmaya başladı. Sevi'nin bu Mesihlik iddiası Yahudi toplumunda Kabala'ya duyulan inancı sarsan ve büyük olaylardan biri olarak tarihe geçti. Sonuç olarak
Sabbatai Sevi'nin sahte Mesih olarak ortaya çıkışı Kabala'nın gittikçe büyüyen, önlenemez yükselişine ve popülaritesine büyük bir darbe vurdu. Yahudi toplulukları bu olaydan sonra uzun bir süre Kabala'ya temkinli yaklaşmaya başladılar. Hatta Kabala hakkında konuşmak bazı toplumlarda da bırakıldı ve toplumlarda da dışlandı açıkçası. Yahudi toplulukları bu olaydan sonra az önce söylediğim gibi Kabala'dan uzaklaşmaya başlamışlardı. Ancak zamanla Kabala yeniden mistik değerine o eski günlerdeki değerini, ışıltısını tekrar kazanmaya başladı. Ve Sabbatai Sevi'nin yol açtığı bu kriz Kabala'nın ruhani mirasını tamamen yok edemedi. Bugün hala Kabala Yahudi mistisizminin temel taşı olarak kabul görmeye devam ediyor. Kabala Yahudiliğinin derinliklerinde kök salmış bir mistik öğretidir. Kabala Yahudiliğin derinliklerinde kök salmış, çok derinlere inen bir mistik öğretidir. Zohar'ın derin sembolleriyle başlayan bu yolculuk sefirotların gizemli dünyasıyla şekillenmiştir ve Isaac Luria'nın devrim niteliğindeki fikirleriyle yeniden doğmuş bu mistik akım Yahudilik içerisinde yalnızca bir düşünce sistemi değil, aynı zamanda ruhsal bir rehber olmuştur. Zohar ve Sefirot öğretisi Tanrı'nın gizemli doğasını insanlara anlatmaya ve insanlığın onu anlamaya yönelik çabalarını temsil etmektedir. Her sefirot Tanrı'nın dünyaya müdahalesini ve insanın manevi yolculuğunu anlatan birer semboldür. Burada Kabala'nın da sembolizmayla yakından ilişkili olduğunu gayet iyi anlayabiliyoruz. Kabala tarih boyunca Yahudilerin düşüncesini, Yahudi düşüncesini şekillendirmiş, birçok inanan için bir ışık olmuştur. Isaac Luria, Kabala'ya yaptığı katkılarla bu mistik yolculuğu daha da derinleştirdi. İnsanların daha uzağa gitmesini sağladı bu yolculukta. Luria'nın devrimci fikirleri Kabala'yı sadece geçmişin bir bilgeliği değil ama geleceğe de yönelik bir sistem olduğunu bizlere gösterdi. Tikkun olam, yani dünyanın onarılması düşüncesi de insanlar arasında yerleşmeye başladı ve artık dünya barışıyla alakalı bu kadar milenyumlardan sonra birileri, yani Orta Çağ'da birileri bunu akıl edebilmiş ve konuşmaya başlamıştı. Yahudiliğin derinliklerine inen bir öğreti olan Kabala'yı Isaac Luria daha da derinleştirmiş ve Yahudilerin günlük hayatında çok etkili bir hale getirmişti. Hatta Kabala'nın yorumlarından çıkan bazı örf adetleri de Yahudilerin günlük yaşantısı içinde kullanmalarına sebep olmuştu. Burada toplanacak olan tanrısal kıvılcımlar tekrar tanrısal ışığı bir araya getirecek ve dünyanın ve evrenin mükemmel dengesinin tekrar oluşmasına, tekrar bir araya gelmesine yardımcı olacaktı. Zohar ve Sefirot öğretisi Tanrı'nın gizemli doğasını anlamaya yönelik insan çabasını ortaya çıkardı. Hatta bu yolda insanların daha da uzağa gitmesine neden oldu. Tanrı'nın dünyaya müdahalesini ve insanın manevi yolculuğunu anlatan birer sembol haline geldi sefirotlar. Yani bunu ve sembolizmanın Yahudilik için, Kabala için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Isaac Luria Kabala'ya yaptığı katkılarla bu mistik yolculuğu daha da derinleştirdi ve insanların daha iyi anlaması için elinden geleni yaptı. Hatta yaşadığı dönemde de Ari sinagoguna bağlı olarak bir Kabala
eğitmenliği merkezi açtı. Yani orada öğrencilerini yetiştirdi. Luria'nın devrimci fikirleri Kabala'yı sadece geçmişin bir bilgeliği olmaktan çıkarıp geleceğe yönelik bir vizyon haline getirdi. Tikkun olam yani dünyanın onarılması düşüncesi insanları evrenin ilahi dengesine katkıda bulunmaya çağırdı ve bu katkıyı yapmakta zorlayıcı hale geldi. Ancak Kabala'nın yolculuğu burada bitmiş değil. Tarih boyunca yaşanan krizlere ve zorluklara rağmen Kabala bugün hala etkili ve yaşayan bir gelenek olarak varlığını sürdürmektedir. Ve bu popüler kültürden bağımsız olarak da Kabala'nın ilerleyişinin daha da yükseleceğine ben şahsen inanıyorum. Mistizm, bilgelik ve ruhsal derinlik arayışı Kabala'nın Yahudi topluluklarında ve dünyada devam eden etkisinin bir göstergesi olduğunu bize ispatlamaktadır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz sizlerden ricam bu kanala lütfen üye olunuz. Sizden bu kanala üye olmanızı istiyorum ve yorumlarınız olursa yorumlara bırakmanızı rica ediyorum. Başka zamanlarda istediğiniz, bilgi almak istediğiniz konular olursa hangi konuda bilgi almak istiyorsanız size için video hazırlayabileceğimi düşünüyorum. Bir de bu tanrısal kıvılcımların toplanması için ben de elimden geleni yapıyorum. Bir yıl önce kaybetmiş olduğum sevgili annemin anısını yaşatmak için bu kanaldan ve kendi yazmış olduğum 13 kitabın getirisini ve bu kanalın getirisini öğrenciler için ayırmış bulunuyorum. Bu yüzden de bana vereceğiniz destek için şimdiden bu öğrenciler adına ve kendi adıma sizlere teşekkür ediyorum. Bu videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım sizlere bazı bilgileri açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdiden herkes kendine iyi baksın ve görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.